Herkese selamlar dostlarım. Yeni bir eğitim serimize hoş geldiniz. Bu aralar tüm Türkiye'nin gündemi Binance vadeli işlemler. Çünkü biz aslında çok çalışmadan çok para kazanmak istiyoruz. Bu doğal bir içgüdüdür. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Fakat bedava peynir sadece fare kapağında olur. Ama yine de eğer vadeli işlemleri gerçekten güzel öğrenirseniz güzel paralar da kazandırıyor. Ama vadeli işlemleri kimden öğreneceğinize dikkat edin. Çünkü hem riski fazla hem ödülü fazla. Ben bu eğitim serisiyle sizlere vadeli işlemleri güzel bir şekilde hiçbir noktasını atlamadan adım adım anlatacağım. Başlangıçta biraz yavaş gelebilir ama dediğim gibi yeni başlayanlar için oluşturulmuş bu seri. Bütün bu videodaki anlattıklarımın hepsini içeren tek bir videomuzda olacak. O da bu serinin sonunda olacak arkadaşlar. Daha fazla vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar ben Monte Crypto Kontu YouTube'da sizler için kripto paraları ve finans ile ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimler açabilirsiniz. Bugünkü konumuz hepinizin çok merak ettiği Binance vadeli işlemlerle 10 binlerce dolar kazanmak. Türkiye'de herkes çok fazla para kazanmak istiyor çünkü ekonomik olarak zorlandığımız bir dönem. Şimdi arkadaşlar oynatma serimizin tanıtımı ve vadeli işlemlerin ne olduğunu anlatan video. Oynatma serimizi mobil telefon üzerinden göstereceğim. Çünkü YouTube verilerini kontrol ettiğimiz zaman izleyicilerimizin %80'i telefon kullanıyorlar. O yüzden telefondan anlatıyorum. Fakat ilerleyen dönemlerde bilgisayardan da anlattığım bir video olacak. Toplamda arkadaşlar 9 adet video düşünüyoruz. Bu videoları şu an görüyorsunuz ve ilk videodayız. Binance Futures nedir? Nasıl kullanılır? Sıfırdan anlatım diyoruz. Şimdi Binance Futures'un aslında toplamda 3 tane adı var. Bunlardan diğer ikisi ise Binance vadeli işlemler ve Binance kaldıraçlı işlemler. Hepsi de aynı anlama çıkıyor. Kaldıraç kullanarak daha büyük pozisyonlar elde etmemizi sağlıyor. Nasıl bir avantaj olabilir? Mesela benim şu an bu vadeli işlemlerde görüyorsunuz sağ üst tarafta 100 dolarım var. Ama bakın arkadaşlar bir pozisyon açtığım zaman şöyle bir pozisyon açalım arkadaşlar. Bakın 100 dolarım olmasına rağmen yaklaşık olarak 1000 dolarlık bir pozisyon açtım. Yani ben eğer elimdeki analizlere ve fiyata güveniyorsam çok daha yüksek bir miktarla işlem yapabilirim. Şimdi çok basit bir söz var. Ne kadar risk o kadar ödül. Yani biz kaldıraçlı işlemlerde aslında riskimizi artırıyoruz. Buna karşılık da ödülümüzü arttırıyoruz. Az sermayeli büyük pozisyon açmamızı sağlıyor. Şimdi mantığını anlatacağım size arkadaşlar. Bakın bu benim vadeli cüzdanım. Herkesin sorduğu soru. Hocam vadeli cüzdanda eksiye düşersek benim borcum olur mu? Hayır, borcun olmasını bırak. Borcunuz olmaz asla. Bunun dışında aynı zamanda arkadaşlar spot bakiyesindeki cüzdanınız da erimez. Yani vadeli işlemler ayrı bir cüzdandır. Ne eksiye düşersiniz ne de borcunuz çıkar. Şimdi bakın sağ üst tarafta benim vadeli işlemler cüzdanımda 100 dolarlık bir bakiyem var. Ama ben pozisyonumu güveniyorum ve aslında 500 dolarlık bir işlem yapmak istiyorum. Vadeli işlemlerdeki kaldıraçımı 5x ayarladım. 100 dolarım artık 500 dolarmış gibi işlem yapıyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Eğer Doge buradan mesela 5x'e onayladım ama daha pozisyona girmedim. Doge buradan %20 artarsa 5x'e çarpıyorum. 5x çarpı %20 %100 kar yapıyorum ben. Ve paramı 2'ye katlıyorum. Bu işin ödül tarafı. Bakın ödülü büyüttürdük. Bir de bu işin risk tarafı var. Eğer Doge buradan %20 düşerse benim paramın tamamı eriyor. Bu da işin risk tarafı. Normalde spot alımda Luna gibi bir vakayla karşılaşmazsanız eğer ki bu binde birdir paranızın tamamı erimez. Birkaç örnek daha vereyim sonra birkaç detaydan bahsedeceğim. Mesela bir de arkadaşlar 20x'ten anlatayım size. 20x kaldıraç kullandım. 100 dolarlık bir pozisyonum var. Ve girdiğim pozisyon %2 artı. %2 çarpı 20x %40 artar. Yani benim 100 dolarım toplamda 140 dolara ulaşır. Hesap işlemi bu şekilde. Vadeli işlemlerde aynı zamanda short açabiliyoruz. Short ne demek? Short'ta da ne kadar düşerse o kadar kar ediyoruz. Yükselirken mesela yüzdesiyle çarpıyoruz ya. Short'ta da tam düşünce kar ediyoruz. Short'un mantığı da budur. Şimdi burada eğitim serimizde konuşacağımız birçok şey olacak. Mesela burada önemli kavramlar izole ve çapraz. Bunları bilmeniz gerekiyor. Short ve long açmak bunları konuşacağız. Piyasa limit ve stop limitleri burada konuşacağız. Önemli konular. Şöyle bir tane daha pozisyon açalım. Ardından arkadaşlar burada kar al ve zarar durdur var. Bunları kullanmanın püf noktaları var. Bunları tek tek anlatacağız. Emir tahtasını okuyacağız. Fonlama ücretini konuşacağız. Hesap makinesini konuşacağız. Komisyonları konuşacağız. Vadeli işlemler ile ilgili aklınıza gelen A'dan Z'ye her şeyi konuşacağız. Yani bu videoyu bitirdikten sonra bir sonraki videoyu açmanız lazım. Tabi videoları seri seri ekleyeceğiz. Şimdi vadeli işlemlere eğer bizim referans linklerimizden de üye olursanız hem bizim analiz grubumuz var. Kapalı bir grup. Buna katılabiliyorsunuz. Hem Futures grubumuz var. Buna katılabiliyorsunuz. Hem de garanti 30 dolar kazanabiliyorsunuz. Bunların detayları da izlediğiniz videonun açıklamalarındaki linklerde mevcut. Dostlarım bu arada şu an izlediğiniz video ödüllüdür. Videoyu beğenen, kanala abone olan ve sabit yorumdaki tweetimizi retweet eden iki arkadaş bizden 300'er lira kazanıyorlar. Bir önceki kazananları ekranda görüyorsunuz. Vadeli işlemleri aynı zamanda arkadaşlar USD ile yapabiliyorsunuz. Direkt coinlerle yapabiliyorsunuz. İşin içinde opsiyonlar var ve alım satım botları var ve copy trade var. Bunların da bir kısmına bakacağız. Vadeli işlemler aslında bir derya deniz ve internette, Twitter'da fenomenlerden belki bazen bizden PNL görüyorsunuz. Orada karlar gözüküyor. 10.000 dolar kar, 20.000 dolar kar. Mesela CoinMans'in son pozisyonu benim
Benim bile iştahımı kabartmıştı. Pozisyonu kapattılar bu arada. 400-500 bin dolar karlar. Çok güzel karların olduğu bir yer. Ama risklerin ve kayıpların olduğu da bir yer. Burada en verimli bir şekilde size güzel bir eğitim vereceğim. Ve ondan sonra teknik analiz çalışarak da, teknik analiz eğitimler alarak da vadeli işlemleri biraz daha güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Özellikle arkadaşlar yüksek kaldıraçlarda komisyon ücretleri bazen başınıza bela olabiliyor ve ana parayı eritebiliyor. Bunlarla ilgili nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Hepsini anlatacağız. İlk videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Serinin devamını muhakkak izlemeyi unutmayın. Aynı zamanda vadeli işlemleri merak eden arkadaşlarınız varsa onlara bu serinin linkini gönderebilirsiniz. Ayrıca aklınıza takılan her şeyi sorun. Biz bütün yorumlarınızı okuyoruz ve bir sonraki eğitim videolarımız, bir sonraki normal videolarımızda bu yorumlarda sorduğunuz soruları da işleyerek daha verimli videolar çıkartıyoruz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.